Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şöyle çıtır çıtır bir börek yapacağız. İlk olarak 1 su bardağı suyu yoğurma kabına alalım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 adet yumurta. 2 yemek kaşığı sirke, üzüm veya elma sirkesi fark etmez. 2 yemek kaşığı yoğurdu da ekleyelim. Ve ilk olarak şöyle bir karıştıralım. Bir paket kabartma tozunu da ekleyelim. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyip üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Hala bana abone değilseniz bu videodan sonra abone olarak destek verebilirsiniz. Bana destek vermek için videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. 5 su bardağı unla toparladığım hamuru tezgaha aldım ve 2-3 dakika kadar yoğuruyorum. Ne kadar özlü bir hamur elde edersek o kadar güzel böreklerimiz olacaktır. Hamuru ilk olarak silindir haline getirelim. Daha sonra ben şöyle 2 parçaya böldüm. Tekrar silindir haline getirelim. Ve açacağımız tezgahımızın genişliğine göre bezelere bölelim. Ben şöyle küçük bir mandalina büyüklüğünde bezeler elde ettim. Yine söylediğim gibi tezgahınızın büyüklüğüne göre bezelerinizi alabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolar için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bezelerin üzerini streç filmle kapattım hava almaması için. Yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Toplamda 13 adet beze elde ettim. Dinlenen hamurdan 1 adet alıp tezgahıma, nişasta kullanacağız bugün açarken çıtır çıtır olması için. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da varsa olur, daha iyi olur hem de. İlk önce şöyle elimle biraz bastırdım ve açmaya başlıyorum. Hamura ilk başta kullandığımız nişastayla yavaş yavaş incecik oluncaya kadar açıyoruz. Yavaş yavaş büyüttüğümüz incecik börekli yufkamız hazır oldu. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Gerçekten incecik ve esnek bir hamur. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde esniyor ve yırtılma olmuyor. Gönül rahatlığıyla bu tarifi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yufkamızı serip yağlama işlemine geçelim.
150 gram kadar eritmiş olduğum tereyağının üzerine 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Yufkamın üzerine 2 yemek kaşığı kadar yağ karışımından ekliyorum. Ve isterseniz bir fırça yardımıyla, isterseniz de bu şekilde her yerine gelmesini sağlayabilirsiniz. Bana böyle kolay geldiği için ben bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle elimle de en son olarak her tarafına yağ geldiğinden emin olmak istiyorum. Gerçekten incecik tülbent gibi yufkalarımız oldu. İç harcı olarak ben evde bulunan peynirlerden karıştırdım. Tulum peyniri ve biraz da beyaz peynirden karıştırdım. Bir miktar da maydanoz ekledim içerisine. İstediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz bu güzel böreği. Şöyle düzgünce yaydıktan sonra katlama işlemine geçiyoruz. İlk olarak peynirli kısmın üzerini kapatıyoruz. Daha sonra yan taraflarını katlıyoruz içe doğru. Daha düzgün silindirler yapabilmek adına. Ve bu şekilde ilk yufkamızı hazırlıyoruz. Evet, ben sizleri sıkmamak adına bir turda hızlandırılmış olarak gösterdim. Üçüncü bezemi de bu şekilde hazırladım ve sardım. Bunu da tepsime alıyorum. Diğer kalan bezeleri de sizi sıkmamak adına hazırlıyorum. Evet, hazırlamış olduğum böreklerin üzerine bol miktarda sıvı yağ sürüyorum şöyle. Bu esnada yumurta sarısı da sürebilirsiniz arkadaşlar. Ama gerçekten sıvı yağla çıtır çıtır bir börek olacaktır. Fırınımda 180 derecede ısındı arkadaşlar. Sıvı yağını sürdükten sonra pişmesi için fırınıma gönderiyorum. ...30 dakikanın sonunda ilk tepsimizi fırından çıkardık arkadaşlar. Geri kalan bezeleri de ben şöyle yuvarlak küçük bir tepsiye hazırladım. Bunu da sizlere göstermek istedim. Pişmesi için böreğimizi fırına gönderiyoruz. Evet, enfes gözüken böreğimiz çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Şöyle elimle de bakıyorum, çıtırtısı ve kokusu harika şu anda. Hemen şöyle bir dilimde kesip göstermek istiyorum. Daha sonra diğer tepsimde çıktıktan sonra sunuma geçeceğiz. Evet, şöyle bir parça keselim ilk olarak. Bakalım altı üstü nasıl pişmiş böreğimizin. Evet, keserken de pul pul dökülüyor böreğimiz. Evet, gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızardı. Tülbent gibi olduğu için de hiçbir şekilde hamurlaşma yok böreğimizde. Evet, ikinci tepsimizi de çıkarttık fırından arkadaşlar. Diğer böreğimi de kestim. Sizler için sunuma hazırladım. Ve tekrar şöyle göstermek istiyorum bir kez daha. Gerçekten bu güzel böreği yapın, deneyin derim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır, hiçbir hamurlaşma olmayan bu böreği herkes denesin derim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.